Asgari ücretin 250 euro ile 300 euro arasında olduğu, her evden bir kişinin ailesini geçindirebilmek ve kendi geçimini sağlamak için yurt dışına gittiği, geçmişi tarihi Osmanlı'ya dayansa bile 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler himayesinde olan, kendine ait bir dili bile olmayan, dikkat edin, 2008 yılında Sırplardan ayrılarak 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden, nüfusunun yaklaşık 1.600.000 olduğu ve bu nüfusun çoğunluğunun genç olduğu bir ülkeye geldim. Çok ama çok genç bir ülkeye geldim. Ben nereye geldim? Kosova, Priştine geldim. Kosova, Priştine'de yemek maceramız devam ediyor. Sabah erkenden uyanıp inanılmaz bir kahvaltıcı dükkanına geldik. Bakalım kahvaltıda neler yiyeceğiz? Gidip hemen görüyoruz. Türk yemeklerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından biri olan pişi burada lokum diye geçiyor. Ama bu lokum eski Anadolu'da da köylerde çok fazla tüketilirdi. Bilhassa benim babaannem bunun şekerlisini yapardı. Burada kırmızı mürdüm erik marmelatı ile yoğurt ve peynirle servis ediyorlar. Biz hemen arasını açıp kahvaltımıza startı veriyoruz. Kosova'da bakla sarma diye kahvaltılarda sarımsaklı yoğurtla tüketilen ama yoğurtları inanılmaz derecede güzel olan ve inanılmaz derecede güzel yoğurtla güzel hamurun böyle sarılarak börek haline getirildikleri bakla sarma diye bir şey var. Gördüğünüz gibi izninizle ben yemeğe devam ediyorum. Boşnak mantısı diye geçen, aslında bizim Türkiye'deki yediğimiz mantıyla hiçbir alakası olmayan bir nevi bir börek çeşidi, kıymalı bir börek çeşidi. Ben bunu Bosna Hersek'te de yoğurtla tüketmiştim. Yine yoğurt vardı ama ben tadını almak için yoğurtsuz sipariş ettim. Tadını almak için kahvaltılarda yoğurtsuz sipariş edebilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel. Tabii ki yoğurtlu da güzel oluyor. İzninizle yemeğe devam ediyorum. Aynısını Arnavutluk'ta da yemiştim. Fia diye geçiyor bunun adı. Fili diye geçiyor. Arnavutluk, Bosna Hersek isimlerde bir şey. Kat kat börekten yapılıyor ve bizim su böreği tarzında içerisine bazen kaymak, bazen yoğurt ve bazen böyle hafif marmelat tarzı bir şey koyuyorlar. Ama kat kat böreğin sunumu gibi düşünebilirsiniz. Tadı güzel. Türkiye ile örnek verecek olursam da İstanbullular bilir, küt böreği vardır. O küt böreğin pudra, şekersiz hali gibi kat kat olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ondan tabii ki daha yağsız. Hemen izninizle tadına bakıyorum.
ülkelerinde hemen hemen hepsinde böreğin tadını alabilirsiniz ama özellikle Arnavutluk ve Kosova'ya geldiğiniz zaman bu tarz böyle köşe birek denilen bu böreklerden bulabilirsiniz. Ispanaklı oluyor ve çok güzel oluyor. Bu böreği yemeye Kosova'da da devam ediyorum. Arnavutluk elmalı piya diye geçiyor. Elmalı tart sevenlere şiddetle tavsiye ederim. 2 tane hafif sert hamurun arasına elma jölesi ve marmelatı, çok güzel, sade, kahve ile yenilebilecek bir lezzet. Afiyet olsun bana, kendinize iyi bakın. Buke Zümer. Evet, Buke Zümer diye çok güzel bir kahvaltıcı ve ayrıyeten et yemekleri de var. Orada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Kosova'ya özgü börek ve kendilerinin ve Kosova halkının çok sevdiği lokumu denedik. İnanılmaz bir deneyimdi. Kosova'da gezmemize, yürümemize devam ediyoruz. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir ağacı göstereceğim. Normal ağaç gibi görünüyor değil mi? Bana doğru yaklaşır mısın lütfen? Dın 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 dın. Bu mantarlar zehirli mi değil mi yorumu size bırakıyorum ve ben bunları yemeden Kosova'da yemek arayışına devam ediyorum. Osmanlı topraklarında yaşamış, Osmanlı hanedanlığına hizmet etmiş bir kişiden bahsetmek istiyorum. Kam'da heykelinin de görmüş olduğunuz bir kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi İskender Bey. İskender Bey Osmanlı'ya ihanet ederek Arnavutluk Tiran'da ve Kosova'da Balkan ülkelerinde kendine ciddi anlamda bir ünvan elde etmiştir. Hatta Arnavutluk Tiran'ın kurucusu olarak da tarihe geçmiştir. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Kosova Priştine'de gezmemize, yemek arayışımıza devam ediyoruz. Kosova'nın Priştine şehrinin merkezinde Rahibe Terasa diye böyle şu anda içinde bulunduğumuz bir cadde var. Bu cadde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, kenarlarında kafe ve restoranların olduğu merkezi bir cadde. İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman bu cadde üzerine yürüyebilir. Kosova'nın merkezinde veya yanında bulunan kafelerde veya restoranlarda Kosova lezzetlerini tadabilirsiniz. Kosova Priştine'de gezimize devam ediyoruz. Kosova Priştine'de gezmeleriniz arasında rahatlıkla tatlı veya böyle açlığınızı yatıştıracak menüleri bulabilirsiniz. Biz Missini diye bir restoranta geldik ve orada hemen bir sandviçle kendimize minik böyle bir tatlı söyledik ama bu değişik bir tatlı. Hemen önce sandviçimizin tadına bakıyoruz. Hemen sandviçimizi yedikten sonra böyle bir kavanoz tarzı bardakta içerisi mısır gevreğiyle, reçel ve dondurmayla böyle servis edilen bir tatlılar var. Hemen bunu izninizle deniyorum. Missini kafede kendilerine özgü bir kap içerisinde ceviz, mısır gevreği, sebze kuruları, yulafın olduğu böyle dondurmayla bu şekilde bir şey getiriyorlar. Ama benim fikrimi soracak olursanız insanlar önce yukarıdan dondurmasını yedikleri için altında kuru kuru şeyleri yemek zorunda kalacaklar. Ben ise buna dayanamayıp, katlanamayıp hemen bunu tabağa boşalttım ve hepsini
bir tabak içerisinde karıştırarak yedim. Bence Missini kafe çalışanları bunun servis olayıyla ilgili farklı bir şey düşünebilirler diye düşünüyorum. Tabağa boşalttığım şeyi yemeye devam ediyorum. Kosova'nın Priştin şehrinin merkezinde olan bu mimari yapı Kosova Milli Kütüphanesi diye geçiyor. Peki bu kütüphanenin özellikleri nelerdir? Hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şu anda içine girdiğimiz bu kütüphane ilk olarak Kosova'nın Prizren şehrindeydi. Daha sonra başkent olması sebebiyle Priştin şehrine taşındı. Bu kütüphanenin en ilginç yönü ise mimarisidir. Kütüphanenin kubbeleri kendine özgü bir mimari üsluba sahip metal bir balık ağı ile tamamen kaplandı. Toplam 99 tane olan bu kubbeler birbirlerinden farklı boyutlarda ve toplam 99 tanedir. Kütüphanenin pencereleri ise zenit tipidir. Bu kütüphanenin amacı Kosova'nın belgesel ve entelektüel mirasını toplamak, korumak, tanıtmak ve erişilebilir kılmaktır. Kosova Milli Kütüphanesi'nin hemen arka tarafında bulunan İsa Kilisesi mimarisiyle gözünüzü büyüleyebilir. Ancak savaş döneminde ciddi anlamda hasar olduğu için ve daha sonrasında da yıprandığı için şu anda atıl bir vaziyette. Kosova'da yemek gezimize devam ediyoruz. Bir ev yemeği özlemi çekerken karşımızdan Kosova'nın meydanına böyle bir restoran çıktı ve ev yemeği tarzında farklı yemeklerin olduğu bir tabak söyledik. Şimdi onun tadına bakacağız. Kosova, Priştin'in merkezinde Şaban diye böyle çok meşhur bir köfteci var. Burada hemen gelip köfte siparişimizi verdik. Biz 2 çeşit köfte verdik. Bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak 5 adet köfte, bir de büyük böyle el ayası büyüklüğünde köftesi var. Onu sipariş verdik. Şimdi hepsinin tadına yavaş yavaş bakacağız. Kosova'da farklı yerlerde de köfte yemeyi düşünüyorum. Farklı yerlerdeki köfte deneyimlerimi hepsini tek tek söyleyeceğim. Şimdi bana afiyet olsun. Farklı olarak kaymak üstüne 3 çeşit köftenin tavuk ve sucuğun olduğu bir tava şeklinde getiriyorlar. Altı sadece kaymak, üstü köfte, tavuk ve sucuktan oluşuyor. İnanılmaz derecede güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Hep birlikte yiyip tadına bakacağız. Kaymak tavanın altında, sıcak etlerin altında eridiği için biraz güzel olmamış. Ama Bosna Hersek'te yanında yediğimiz kaymaklı bir şekilde köfte ve kaymağı kendimizin köfteye sürmemiz inanılmaz derece güzel gözüküyordu. Bosna Hersek'teki Cevapi'ye selam olsun. Bosna Hersek köfte görüntüsü gelsin.
Emin olun köfteye doyduk. Çok güzel 3 tane farklı köfte tabağı söyledik. Hepsi birbirinden güzeldi. Balkan ülkelerinde nerede köfte yerseniz yiyin mutlaka zaten etin tadını seviyorsunuz. Ama Türkiye'deki köftelerden farklı olarak etleri biraz daha yağsız, yağlı yapabilirler. Daha sonraki kaymaklı gelen köftemiz ise kaymağın tadı Bosna Hersek'teki kaymağa hiç benzemiyor. Etlerin altında erimiş. Kosova Priştine'de sizler için farklı bir mekanda yine bir köfte tadına bakacağım. Şimdi izninizle yatmaya gidiyorum. 2007 yılında Kosova'nın Priştine şehrinde temelleri atılmaya başlanan arkamda gördüğünüz Rahibe Terasa Katedrali'nin önündeyiz. Şimdi içeri giriyoruz. Bu katedralin temel atma töreni bir Müslüman olan Kosova eski Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova tarafından yapılmıştır. Rahibe Terasa'nın doğumunun 100. yıl dönümü olan 26 Ağustos 2010'da açılan burası açılır açılmaz ve inşaat süreci başlar başlamaz Müslümanlar arasında sert eleştirilere ve tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaların sebebi Kosova'da Müslümanların ezici çoğunluk olmasındandır. Bu şekilde B görünümlü bir köfte, içi kaşarlı. Kosova'nın Priştine kentinde başka hiçbir yerde görmedim. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Nerede köfte yerseniz yiyin, mutlaka köftenin yanına bu şekilde ince ince kıyılmış lahana salatası ve küp küp doğranmış soğanla birlikte ve közlenmiş biberle birlikte servis ediyorlar. Bunun da bilgisini verin. Çok az ama çok böyle lezzetli bir köfte yedik. İçeri girdiğimizde yağmur yağmıyordu ama şu anda Kosova karla karışık yağmur yağıyor. Kosova'da yemek arayışımız devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz New Bern anıtı 2008 yılında Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığı ilan edilmesiyle Priştine'nin merkezine yapılan tipografik bir heykeldir. Soma Book Station diye böyle loş ortamı olan bir restoranta geldik. Karnımız bu akşam çok tok olduğu için sadece süfleyi deneyeceğiz. Kosova'da farklı yemek arayışımız devam ediyor.
arkamda görmüştüğünüz loş ışıklar altında Soma restoranda çok güzel bir süfle yanında dondurma yedik. İnanılmaz derecede tadı güzeldi. Şimdi karnımız tok, tatlının vermiş olduğu ince huzur ile otelimize yatmaya gidiyoruz. Herhangi bir Kosova akşamından tekrar merhaba. Yine farklı bir restoranta geldik ve bu akşam yemek için oturduğumuz restoranda Balkan ülkelerinde sık sık bütün restoranlarda karşılaşacağınız risottoyu deneyeceğiz. Risotto benim çok sevdiğim, aynı zamanda da çoğu gittiğim ülkelerde merak ettiğim lezzetlerden bir tanesi. Hemen şimdi izninizle tadına bakıyorum. Bir risottoda en önemli şey pirinç taneleri ile sebzenin bütünlüğünün sağlanması. Bu anlamda da Kosova'da Gagi restoranda yediğim bu risotto inanılmaz derecede efsane olmuş. Ben yemeye devam ediyorum. Farklı yemek turu yaparken genellikle o ülkenin yemeklerini denerken eğer Asya ülkelerinde değilseniz biraz balık ve deniz ürünleri hep ikinci planda kalıyor. Balkan ülkelerinde genellikle Türkiye'nin yemekler benzediği için siz ister istemez deniz ürünlerini de burada deneme gereği hissediyorsunuz. Ben yine yanında ıspanak ve patatesle servis edilen çok güzel bir ızgarada çuprayı Kosova'da deneyeceğim. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Yerseniz yiyin. Eğer bir balık taze ise pişirme elbette ki önemli ama pişirme derecesini iyi ayarlandıktan sonra beğenilmeyecek bir balık yoktur. Kosova'da belki de ömrü hayatımda yediğim en güzel balıklardan bir tanesi. Kosova Gagi restoranta çok ama çok teşekkürler. İtalya'ya özgü olan bir tatlı olan panna cotta'yı deneyeceğiz. Panna cotta jelatin ile kalıplaştırılarak tatlandırılan bir krema türü bir pasta. İlk defa yiyeceğim ve tadını çok merak ediyorum. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Jelatin ile kalıplanarak krema ile birlikte servis edilen ve üzerinde mevsimsel reçellerle de servis edilebiliyor. İnanılmaz derecede güzel bir tatlı. İtalyan tatlısı olan panna cotta'yı Kosova'da deniyoruz. Çok güzel bir restoranda, çok sakin bir restoranda. Çünkü hava çok fazla soğuk olduğu için bence saat 9.30 ile 10.30 arası Kosova'da kimse yemek yemeye gitmiyordur diye düşünüyorum. Zaten genel anlamda Balkan ülkelerinde saat 5 veya 6 gibi dediğiniz zaman insanların genellikle sokaklardan çekildiğini görüyorsunuz. Bunu böyle düşündüğünüz zaman da saat böyle 8 ve 9 normal Asya ülkeleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun böyle çok geç sayılmazken Balkan ülkelerinde saat 8.30 ve 9 inanılmaz derecede erken bir saat ama çok güzel bir çupra balığı, çok güzel bir risotto, çok güzel bir İtalyan tatlısı olan panna cotta'yı denedik. Panna cotta'yı yedik.
Şimdi huzurlu bir şekilde eve gidip tatlı tatlı uyuyabiliriz. Evde değilsem otel.